Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok faydalı olacağını düşündüğüm, çok kullanışlı olacağını düşündüğüm bir kürk yaka modeli paylaşacağım. Böyle bir ipim var, kürk ip, böyle ana kuzusu da deniyor. Şu markadan ama illa bu marka olması gerekmiyor. Çeşitli markaların bu şekilde ipleri var. Bu iple bir önceki videoda bir geri dönüşüm çanta projesi yapmıştık. Teddy çanta. Şöyle bu çantadan bir miktar ip artmıştı. O ipi de yaka olarak değerlendireceğimi söylemiştim. Şimdi onun videosunu çekiyorum. Evet, çantamız bu şekilde, bakın çok tatlı. Bu bir geri dönüşüm projesi arkadaşlar. Bir önceki videoda yer alıyor ve bunun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Bu çantanın içinde plastik sıvı deterjan şişesi kabı kullandım. Böyle çok tatlı oldu. Evet, bunu dilerseniz buna da bakıp yapabilirsiniz. Evet, şimdi yaka modelimiz için şöyle bir yumaktan daha az bir miktar kürk ip ya da böyle ana kuzusu diyebileceğimiz ip gerekiyor. Şiş olarak da böyle 6 numara şiş kullanacağım. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Evet, 70 ilmekle başlıyoruz. Şöyle. Evet, şişimize 70 ilmek atalım. 2, 3, 4. Evet, devam edelim. Evet, 70 ilmek şişime aldım. Şimdi başlıyoruz. Örgümüz haroşa. Yani bütün yakayı haroşa öreceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa örgümüze devam edeceğiz. Evet. Evet. Şimdi dümdüz ördüm arkadaşlar. Bakalım kaç santim örmüşüz. Şöyle yaklaşık 9-10 santim kadar ördüm. Şimdi yakanın uç kısımları biraz böyle yuvarlatmak istiyorum, kenar köşelerini, yani bebe yaka şeklinde. Onun için şimdi başlarken şu ilk ilmeği öreceğim. Sonraki iki ilmeği bir örüyorum. Evet. Devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geliyorum. 3 ilmek kalana kadar 1 2 3 4 5 ilmek kalmış. Evet. Şöyle bakın. 3 ilmek kaldı burada. Şu 2 ilmeği bir alıyorum. Bunu aynen. Evet. Birer tane eksiltmiş olduk. Şimdi bu sırayı dümdüz örüyoruz hiç eksiltmeden. Hiç eksiltmeden dümdüz örelim bu sırayı tamamen. Evet, sıra sonuna geldim. Dümdüz örüyorum hiç eksiltmeden. Evet. Şimdi bu sırada da aynı şekilde birer ilmek eksilteceğiz. Baştaki ilmeği örüyorum. Sonrakini çift aldım. Şöyle bakın. Çift alıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Normal örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonuna gelince gene bir ilmek eksilteceğiz. Evet, yine sıra sonuna geldim.
3 ilmek kaldı. Şöyle şu 2 ilmeği bir alıyorum ve sonuncuyu örüyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi tekrar bu sırada düz örmeyeceğiz. Yine bir tane eksilteceğiz arkadaşlar. Şöyle. İkisini bir aldım. Sıra sonuna gelince yine sıra sonunda da aynı işlemi yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. 2 ilmeği bir alıyorum ve sonuncuyu örüyorum. Evet. Şimdi yakamızın genişliği yeterli arkadaşlar bence. Şimdi bu sırada keselim artık. Keserken elimize sıkmadan bol bol keselim. Evet. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar, yakamız hazır. Şurası boyun kısmına geliyor. Normalde hiç artırmadan dümdüz ördüm. Fakat bu başlangıç sırası sıkı oluyor. Haroşada yukarı gittikçe genişlediği için şöyle bir form alıyor. Hani haroşa başlarken genelde 2 şişle başlarız ya, hani alt kısmı böyle kastırmasın diye. Bunda tek şişle başladık. Ve bu şekilde bir hafif yuvarlaklık elde ettik. Yaka uçları da bir miktar yuvarlandı. Şöyle kullanılacak iplerin içeri alacağız. Çok tatlı bir şey oldu. Şimdi bu yakayı bu haliyle kullanabilirsiniz. İsterseniz buraya düğme ilik yapın, kurdele bağlayın, işte kenarına broş takın vesaire. Şimdi ben bunu evdeki eşarplarla, fularlarla da kullanabilmek için değişik bir şey yapacağım. Şimdi ona başlayalım. Evet, fularlı kullanım öncesinde bunu göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle kalın örgü ipiyle ipten böyle bir kordon yaptım. Bu kordonla da bağlayarak kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir hiç kordon yapmadan direkt şöyle bir broş takıp şöyle bakın sırf broşla kullanabilirsiniz. Şöyle kordonla birlikte ya da kurdele ile birlikte şöyle bir yaka iğnesi takarsınız kenarına ya da düğme ilik yapabilirsiniz. Evet, bu şekillerde de kullanılabilir. Şimdi fularlarımızla nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bu yakanın arka kısmı, şurası boyuna gelen kısım. Şu şekilde bakın aparatlar yaptım. Ayrı renk bir iplikle yaptım ki hani belli olsun diye şu ipliği kullandım. Herhangi bir iplik kullanabilirsiniz. Şöyle biritler yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya yapacağım. 7 tane. Evet. Şimdi şuradan rastgele ilmek şöyle alıyorum. Bu tüylü olduğu için dışında görünmüyor zaten. Evet. 12 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, şöyle tutuyorum. Şu mesafeden yine ilmek alarak şöyle buraya kıstırıyorum. Evet arkadaşlar, biritlerimizi yaptık. Şimdi fularımızı geçirelim. Ben şöyle bir fular geçireceğim. Buna uygun renklerde, ama illa böyle olması gerekmiyor. Zıt renklerde de kullanabilirsiniz. Şöyle bakın, şu şekilde bir yeşil renk mesela
bununla. Şöyle güzel olur. Ya da şöyle hani ucu oyalı fularlar oluyor. Şöyle bakın. Çok tatlı. Bu şekilde de hani bağlayıp kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi şunu geçirelim. Şöyle. Böyle ince dikdörtgen fular olması da gerekmiyor. Kare fularları katlayıp kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle geçiriyoruz bütün biritlerden. Bu yakayı arkadaşlar çeşitli hırkalarla, kazaklarla, montlarla, kabanlarla kullanabilirsiniz. Böyle giysilerinizin rengine uygun çeşitli renklerde örün. Kullanın. Evet. Şöyle iki ucunu eşit yapalım. Evet, bu şekilde geçirdik. Şimdi bağlayalım. Evet, fularımızı taktık. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel oldu. Şöyle hafif yan çevirip de kullanabilirsiniz. Şöyle bakın şuraya bir broş takarak filan. Böyle çok tatlı, güzel bir aksesuar oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.